Ay teknenin her yeri pis. Mandarlarıma bakıyor. Geçtiğimiz hafta 14 ay aradan sonra teknemize dönüp kelimenin tam anlamıyla şoka girmiştik. Bu şoku atlatabildiysek sayenizde. Destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Bebeğim çok iyisin. Çok iyisin. Bu hafta her şeye rağmen silkindik ve kendimize geldik. Hızla çalışmaya başladık, işe koyulduk. Zinciri boşaltalım derken ırgatın kaynadığını, zincirin de çöp olduğunu fark ettik. Başak Kaptan ne yapıyorsun orada ya? Biz tam zamanlı macera perestler, Başak ve Ömer. Teknede yaşamayı seviyoruz çünkü her sabah her şeyin mümkün olduğu yeni bir güne uyanıyoruz. Teknemizi hazırlayıp 2022'de Türkiye'den yola çıktık. 2023'te tek başına okyanus geçen ilk Türk kadını oldum. Ömer'le Karayip Denizi'nin altını üstüne getirdik. Teknemizi Panama'da karaya aldık. Denizlerin Everest'i Cape Horn'a döndük. Temmuz 2025'te Hopa'dan İskenderun'a solo Türkiye turu rekorunu kırdım. Şimdi tekrar Panama'ya döndük. Teknemizi yüzdürmek, denizlere geri dönmek için, Pasifik'e açılmak için çalışıyoruz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bugün alışılmışın dışında güzel ve güneşli bir gün. Evet ya. Şanslıyız ve bizim için güzel ve güneşli bir hafta. Evet. Umuyorum Evet. böyle olacak. Oldu ya. Ha olanı diyorsun sen. Ben önümüzdeki haftayı diyorsun zannediyorum. Hayır, Benim derdim olanı yağmur diyorum. ya. Bu haftanın psikolojik olarak çok güzel ve güneşli olmasından bahsediyorum. Hepinize çok teşekkürler. Gerçekten uzun bir aradan sonra yani yaklaşık bir 9 ay 10 ay Türkiye turu rekoru videolarını saymazsak bir aradan sonra video yaptık. 17'sinde evimizdeydik. Sevdiklerimizi öptük. 18'de sabah burada uyandık ve tanıdığımız kimse yoktu hayatımızda. Her şey yeniden başladık. Bir tane arkadaşımız merhaba diyeceğimiz kimse yoktu sohbet edebileceğimiz ve içimizi bir şekilde videoya dökmüşüz. Ve çok da zor bir durumla karşılaşmıştık tabii. Ama harika destek aldık. Hem bize destek ol hem yüzdür bizi üyelikleri hem gelen destekler ama onun dışında yani işin maddi tarafının dışında da verdiğiniz destek gerçekten geçen hafta bizi bence ayakta tutan şey oldu. Bu hafta her şeye daha iyi girdik. Sohbetine de doyum olmuyor kanka bu sabah. Çok şeyim ben mahcubum. Biraz direnci gibi oldum ya. Kıyamam sana. Ama yani 3 tane olumsuz yorum aldım. Bir tanesi sonradan vazgeçti. Özür diledi hatta yaptığı yorum için. Ama herhalde 40 bin kişi ve izleyen 20 bin kişi içinde 3 kişi de kabul edilebilir bir rakam yani. Eleştirsel olarak. Onun dışında herkes destek oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler herkese. Aşağıdan birinin de şey yapması lazım zaten. Sen at, ben şey yaparım. Sen bir at bakalım çalışıyor mu? Çalışmıyor. Peki sen bir şunu anlatır mısın? Şu an plan projene ne yapmaya çalışıyorsun? Şu zinciri boşaltacağım, çapayı indireceğim. Sonra şu ahşapları alacağım. Zinciriyi de boyayacağız ya. Kurusun, etsin, havalansın. İşte yağmur böyle birden geliyor. Demin güneş vardı. Şimdi yağmur geldi. Kaç yani. Camları kapat kuzum. Oo! Nasıl yağmaya başladı birden? Şimdi evet yağmur geçti. Demin yağıyordu, şimdi geçti. Irgat evet çalışmadı. Bizim şöyle bir derdimiz vardı. Zaten kavela sıkışmıştı ve kavela boşlamıyordu. Kavaleta. Zaten böyle bir sıkıntımız vardı hali hazırda. Ömer de zincir hani indireyim buraları açayım derken bir sonraki aşamada da ırgatla ilgilenecekti. Ay tornavida mı lazım ya? Bebeğim hadi sen küçüksün, bir tane tornavida al gel ya. Başka türlü çekemeyiz içeriden şeyi. Parmağımız sıkışır. Sen küçüksün hadi.
Şuralardan geçemiyorum artık ben. Ver onu bana. Şimdi ırgatımız çalışmadığı için Oraya da sıkışmış. ne sıkışmış? Gördün mü? Zencir kaynamış o da orada. Ne? Arada. Hayır canım, o kaynamaz oraya da. Buradan boşlayacağız ki. Çapa düşmez ki öyle hemen. Keşke çapayı sökmeseydim onu. İşte ipini sökmeseydin demiyor musun? Hı? Bak işte böyle. Bu kadar gelmemek lazım işte. Hı? Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Çek. Tamam bırak sen bana. iniyordum aşağıya. Bırak. Sen de mi? He, bırak Söküyorum, havada sökeceğim. Sök. şimdi. Keko. Bebeğim. Ben burada bak iş yapıyorum, sen çekiyorsun. Ben gönderdikçe çek. Ben çekmedim diyorum, kendi ağırlığı. Burada parmağım sıkışır bilmem ne olur. Kendi ağırlığı, ona göre. Ay. Hayır be, çıkmıyor. Oha. Kaymış. Kaynamış. He? Hiç gerek yok bence. Buralarını değiştirmemiz lazım zaten. Bu zinciri komple değiştirmemiz lazım. He? Tabii canım, galvanize gitse de bu çürük artık yani. Normal olur mu? Bakarız. Şuna baksana. Yeni zincir alacağız bebeğim. İndir şimdi. Ya. Bebeğim şuraya getir Allah aşkına ya. Sıçrarsa Çok sıçrıyor bebeğim oradan. Şunları da bir yıka şurayı. Halatları da sıçrıyor. Halatları daha yeni sıçrayıp. Bugün pazar. Biraz geç geldik. Bugün çalışmaya biraz geç başladık. Şimdi temizlikte ikinci aşamaya geçiyorum bugün. Salonun temizliğini yapmadım çünkü Ömer orada sürekli bir şeyler yapıyor ve o eşyayı alıyor oradan oraya koyuyor. Bütün bunların arasında orayı temizlemeye çalışmak çok zor. Yani aklımda yapacağım, bir punduna getirsem halledeceğim ama daha oraya giremedim. Temizlikte ikinci aşama şu. Boya öncesi zımpara. Mutfaktan başlayacağım. Neden? Çünkü mutfaktaki eşyaların ortalıkta dolaşmasını istemiyorum. Bu bardakları koyduğumuz minnoş küçük dolaplarımız var. Bu dolapların içlerine boyayacağım önce. Sonra da burada işte kapkacak vesaire koyduğumuz genel büyük bir dolabımız var. Bunun içlerini boyayacağım. Burası büyük. Ulaşması, bir kısmı ulaşması kolay, bir kısmı ulaşması zor. Bir de şeye de bakacağız tabi. Bu fırının şeyi geçiyor buradan. Bakır borusu geçiyor. Bu bakır boruda da şu an korozyon var. Bakın mesela şurada.
Şurasında bayağı bir korozyon var. Bunda çok ufak bir böyle çatlak vesaire olsa bile günün sonunda kaçak oluyor. Onun için bu borunun da değişmesi gerekecek. Onları şimdi mi soksam sonra mı soksam bunlara bakacağız. Düşüneceğiz bunları. Ömer Hoca ile konuşacağız. Bu 2000'lik çok ince bir zımpara. Sadece çizdirmek için boya öncesini çizeceğim zaten. Evet, şimdi en büyük problemlerimizden biriyle uğraşmaya geldik. Kavaletayı sökmek. Zincir böyle kaynadıysa arkadaşım bir tanesi şey yapmış, yorum yapmış. Zincirin içindeki farklı alaşımlardan dolayı elektroliz olmuştur, oksitlenmiştir diye. Burada alüminyum krom var. Tamamen farklı iki yapı. Gördüğünüz gibi tamamen biraz sıcak su, biraz ısıtmayla deneyeceğiz bakalım. Oldu mu yoksa? Evet, oldu. Aferin. Aferin kızıma. Üzmedi babasını. Yarım gün uğraştırmadı iyi. Oldu. Oldu. Evet, birinci aşama tamamdır. Evet. İlk aşama tamamdır. Geçmiş olsun şimdilik. Hala ısıtıp çekişleyip devam ediyoruz. Evet, setup'ımız bu. İkili çektirmeyle devam ediyoruz bakalım. Evet, boşta bırak. Gördüğünüz gibi boşladı burası. Oldu bu iş. Oldu bu iş. Bakın bu kadar kalktı. Yani bayağı bir şey var. Ne derler? Umut var yani. Ne diyorsun bu şakakta? Domestik işlerle uğraşıyorsun. Gelmedi boyalarım. Boyalarım gelmediği için domestik işlere sardım. Zaten sabahtan beri bilgisayar başındaydım. Bu saatten sonra da artık çok büyük bir işe girişemeyeceğim için. Evet. Kocamın isteği üzerine, kocam ne derse ben onu yaparım. Beyim bilir. Beyim bilir. Beyim dedi ki Pfeiffer'ları yıka. Evet. Onun için Pfeiffer yıkıyorum ben. Faydalı bir iş yapıyorsun. Nasıl Evet, yıkanmış? yıkayacağım, kaldıracağım şimdi bunları. Kolay gelsin. Eline sağlık. Teknenin nasıl bu hale geldiğini en başından beri düşünüyoruz. Çünkü biz tekneyi kapattık gittik. Sonra da Marine'ye dedik ki işte bir çocuk gelsin baksın. Sintine'yi gösterdik. Sintine'de işte çünkü biz camlardan şüpheleniyorduk. Camlarımız bizim su alıyordu. Defalarca bantladık, üstünü kapattık teknenin. Ama ne olur ne olmaz camlardan su alabilir diye bir de bir çocuk ayarladık. Gelecek tekneye bakacak. Sintine'yi de gösterdik. Sintine'de su olursa boşaltacaktı. Sonra çocuk tekneye gelip bakmaya başladı.
Teknene su aldı ve küflendiği ortaya çıktı. İşte bize küflü yerlerin fotoğraflarını gösterdi. Hatta onlar tekneyi bir tur temizlediler falan küflerden. Evet işte şu kısımlar, ahşaplar, şu kapı girişlerinin oraları falan küflendi. Sonra çocuk bize buranın videosunu gönderdi. Daha doğrusu bunun şeyi takılıydı, tavan takılıydı. Su buradan geliyor dedi. Biz de dedik tavan kolay açılıyor. Çek aç tavanı. Çocuk tavanı açtı, böyle şakır 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 sular döküldü. Sonra işte bu deliği gösterdi. 2-3 hafta sonra da bunun videosunu gönderdi. Ve biz şoka girdik. Böyle bir delik tavanda nasıl olabilir? Çünkü bizde bu deliğin üzerinde tavanda zaten güneş panelleri var. Buraya gelince durum ortaya Çekmecesi. çıktı. Evet, şimdi sen anlat bize neler yaşanmış yokluğumuzda bu teknede. Yokluğumuzda ve nereden neler bu yaşansın? problem Bak burası, çıkmış? bak burası şey bak. işte. Ha. Şu kompanyanve, tamam mı? Bak burada çalışıyor, tamam mı? Çekmecesi yani. Bu kompanyanveyin içine giren su o çekmeceye düşüyor. Bak şurada da, gel göstereyim sana. Gel. Bak şurada buraya gelmiyor. Bir tane burada var, tamam mı? Ne o? Ha evet gider. Tahliye. Evet. Bir tane de en önde var, görüyor musun? En önde de var. Evet. 2 tane hortumla buraya düşen suyu tahliye ediyor, tamam mı? Buraya düşen suyu. Çünkü buraya düşen suyun başka gidiş yeri yok. Ya buradan, şuradan, yani bu kapalıysa şuradan buraya gidiyor, tamam mı? Açıksa da oradan oraya gidiyor, tamam mı? Ama arada orası delindiği için, niye delindiğini bilmiyoruz. Oradan aşağıymış işte. Şu an Panama'nın Atlantik tarafındaki Panamarina diye bir marinadayız. Panama'nın Atlantik tarafında San Blas'tan sonra 4 tane marina var. Bunlardan ilkini hatırlamıyorum adını ama çok uygun fiyatlıydı. Biz tekneyi oraya koyalım diye düşündük. Çok da izole bir yer ama ne de olsa orada kalmayacaktık. Ama liftleri bozuk olduğu için o iş olmadı. Sonra Linton Bay Marina var. Burası Panamarina, bizim olduğumuz yer var. Linton'la hemen hemen yan yanalar zaten. 2 tane koy yan yana gibi düşünün. Sonra da Shelter Bay Marina var. Yani kasırga sezonunda güneyde olan ve Panama kanalına gidecek hazırlıklarını son Pasifik hazırlıklarını yapan teknelerin hepsi bu marinalarda var. Yani burada şu an gördüğümüz teknelerin büyük bir çoğunluğu ya büyük bir bakım onların için burada ya da Pasifik hazırlıklarını yapıyor. Ne diyorsun Ömer Hocam? Teknelerin hepsinin durumu aynı mı sonuçta? Ya şurada park etmiş tekneler var işte, kilitli alanda. Hangisinin üstü kapalı? Hiç kimse üstünü kapatmıyor yani. Üstünü kapatmak daha saçma bir şey bence. Hiç hava almaz. İyice nem olur, rutubet olur yani. İçinde yaşamak lazım. Her gün havalandırmak lazım. Biz bu arada içinde yaşarken de böyle sıkıntılar yaşıyoruz bu arada. Yaşıyoruz Mesela tabii. yağmurun çok yoğun Bu olduğu mevsimde zamanlar yaşıyoruz. oluyor. Yağmurun çok yoğun olduğu zamanlarda biz bile tekneyi havalandıramıyoruz. Biz içindeyken yeri geliyor kıyafetler küfleniyor, montlar küfleniyor. Tabii canım. Tekne kokmaya başlıyor. İşte ozon makinen geliyor artık. Ozon makinamla arada yarım saat çalıştırırız. Yani beklemediğimiz ve hiç ummadığımız şey Companion Way'in içine giren suyun orada bir sebepten başka bir alandan, tavandan tahliye olması olmuş. Tabii oradan zaten ortam nemli. Üstüne bir de oradan çok yüksek oranda su girip teknenin içine birikmeye başlayınca ortam daha da nemlenmiş. Ya Ve bizim işler kentte de buraya yaşanmış kadar bu ya. gelmiş. Bizim Ne kampta zaman da- fark ettiler kim bilir, bunu ne zaman taktılar yenisine. Belki 3-4 gün sonra fark ettiler. O arada zaten üstü açık kalmış. Bütün su kompanyanveyden oraya atmış işte yani. Yani mesele, yani teknenin en azından bu hale, bu kadar kötü bir hale gelmesinin sebebi Companion Way'den içeriye akan su olmuş. Ha şunu söyleyecektim. Benim şöyle bir teorim var Ömer Hocam. Dinliyor musun beni? Bilmiyorum. O delik aslında eskiden varmış. Var zaten bebeğim, şey yapmışlar. Evet. Silikon yapmışlar. Hayır, epoksi macunla kapatmışlar orayı. Boyamışlar, biz de fark etmedik yani. Evet, Bir de üstü fark boya etmedik. yapılıp saklandığı için biz onu hiç fark etmemişiz yani. Sonradan olma kocaman bir delik değil, aslında o delikte varmış. Büyük ihtimalle bu suyla beraber artık o şey tutmalı. Epoksi macun onu tutmalı. Ya işler böyle. Ocaktaki bağlantılardan çok emin olmamakla beraber bugün ocağı çalıştırdık.
İşte yemek yapacağım zaman tüpü açıyoruz, sonra kapatıyoruz. Bugün bir makarna yaptım, işte sosisli domatesli makarna. Ama buradaki markette hiçbir şey yok alabileceğim. Yan teknedeki arkadaşlara sordum. Şimdi onları soracağım YouTube'da olmak isterler mi diye. Burada suyu boşaltıyorlar. Botun suyunu boşaltıyorlar ve şişiriyorlar. Dedim gidecek misiniz? Yanda Linton'a, orada bir tane Çin marketi var alışverişe. Gideceğiz dediler. Yarın gidecektik ama şimdi bir malzeme almaları gerekiyormuş. Bir de hiç yemek yememişler bugün. Genelde bu açlık hepimizde var sanırım, yemek yiyememe durumu. Şimdi gidelim, hem biraz karnımızı doyururuz, malzemeyi alırız, oradan da beraber markete geçeriz dediler. Öyle takılacağız şimdi birlikte. We're gonna be famous next Sunday. Send us some supporters. We need sponsors as well. There's a soup close by, like a lot of carrots. Lucas, donate. Shallow, huh? It's a bit tricky here to get on. Burası acayip sığymış. Evet, bilmiyordum ben. Ama şurada dalgaların kırılmasından belli zaten. Şu an Linton Marina'nın iskelesine gidiyoruz. Biz ilk geldiğimizde Panama'ya burada kalmıştık, bu koyda kalmıştık. Birkaç gün işte tekneyi temizleyip hazırlamıştık, alışverişe falan gitmiştik charter yapacağımız için. Şimdi yine aynı koydayız. Hiçbir değişiklik yok. Her şeyi bıraktığımız gibi. Teknelerin bazıları da aynı tekneler. Mesela bunlar hep ikisi beraber burada duruyordu biz giderken de. Hala burada duruyorlar. Always raining. Are you happy to be here? Yeah. It's either really hot or really wet. Sebze meyve bulmak için yaptığımız yollar, dolandığımız yerler efsane. Plantain. Bunlar pişirilen muz işte. Artık bakınca anlayabiliyorum. Hola. Hola. Adelante, allá adentro hay más cosas. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. No tiene mostarda. No tiene mostarda. Mostaza. Mostarda. You can pick up the gas bottle, by the way. Like that. Esta. If we still have space in the dinghy. So you think this is the best that we can find and we should shop Well, here? for me it looks better than Definitely looks better than the in Chinese, the Chinese store, yeah. like the Okay. fruit section and the vegetable section. But the, of course, like all the other stuff is No, just the fruit. So we take the fruits just from fruit, here and then
And then We can go join. to the other shop anyway. Yeah, no worries. Okay. The other one is just like Only this big. the three vegetables. With like I trust in you. half fresh onions. Biz marina tarafından çıktık ve kasaba tarafına geliyoruz şimdi. Oradan hem mazot değil de benzin aldık bu bot için. Hem onların istedikleri malzemenin siparişini verdik. Sonra da orada meyve sebzecinin bir arabası var. Oradan meyve sebzeyi aldık daha iyi olduğu için. Şimdi de markete gidiyoruz. Marketten birkaç bir şey alıp geri döneceğiz. Burası da Linton kasabası. Gittiğimiz marina Linton marinaydı. Burası Linton kasabası. It's kind of like a classroom. This They one? teach children here. Really? Yeah. Which makes sense in the heat to just have like an outside lesson. You can smell pollo. Polio. Oh yeah. Let me tell you something. The supermarket is also new. It's Yeah. huge. It wasn't like this. Was it Yeah, there it was there before the small one. They have a marine shop there now. No. Wow. Oh. Yani geceye kaldık. Hava karardı. Işığımız da yok. Telefon ışığı var sadece. Ama bence zor olan kısmı mangrovların girişini ve oradaki sığlığı nasıl bulacağız? Da ist die weiße Boje. Harika bir ekip olduk gerçekten. Fener almadan çıkmışız. Şu an deli deli böyle sığlığa doğru gidiyoruz. Bakalım neler olacak. To the left. To the left. Or engine up. Yeah, should be fine now. Straight. Right, to the right. Hier, mach mal Licht aus. Licht aus. Ja, ja, ich weiß anhand von den Büschen. What? Bitte. You are good. Çıktık. Oo. Evet, sığlıktan çıktık. Sorry, I'm turning it off now. Şimdi artık kurtulduk. Kurtulduk sayılır çünkü mangrovların arasına girdik ve buradan sonrası rahat olacak. Kapatıyorum, ışığı rahatsız ediyor kameranın. Geldim. Video çekiyorum. Heh, çıplak değilsin değil mi? O acayip var ya. Nasılmış biliyor musun? Mangrovların orası He, acayip sığlıkmış. çekti mi video? Yani Dönüşte şey yapamadınız mı? fener yok, hiçbir şey yok. Oha! dönüşte, hiçbirimizde. Cep Bir telefonu da mı yok? Bir tane cep telefonu var işte, bir tane cep telefonu ışığı var. Bebeğim kendime tutuyormuşum ben bunu manyak gibi. Ay sonra bize diyorlar ya başınıza sizin başınıza mı böyle şeyler geliyor diye. Hepimiz aynıyız işte yani. Dalga nasıl biliyor musun? Dışarıda 1 metre dalga var. Düşün o 1 metre dalgada küçücük dingiyle. Bu arada çok acayip böyle hani 1 metre dalga geliyor ama aralarda sığlıklar var yani. Dalgalar o sığlıklarda patlıyor. Peki şey değil mi orası, korunaklı değil mi? Hayır canım şeye çıkıyorsun işte. Araya çıkıyorsun. O Linton'a girdiğimiz yer var ya oraya çıkıyorsun yani. Nereye? Çinli'ye mi gittiniz siz? Çinli'nin marketi dev bir yer olmuş. Kocaman Öyle mi? süpermarket yapmış. O tekne malzemeleri satıyordu ya. Tekne malzemeleri sattığı yeri şey yapmış. Marketi taşımış. Eski marketin yerine tekne malzemeleri marketi yapmış. Oraya mı yanaştınız iskeleye? Oraya yanaştık iskeleye. İlk önce Linton'a gittik. Meyve sebzeyi Linton'dan aldık. Onlar malzemeyi sipariş ettiler. Ben demir zincir fiyatı aldım. Kaç paraymış? Tahmin et.
kaç para olabilir? $200. Neyse 80 metresi mi? He. Güldürdün beni akşam akşam. Kaç para? Sence 80 olabilir mi yani? Ne bileyim ben bebeğim ya. Hiç zincir almadım hayatımda. $1560. Ne? 80 metresi. Evet. Yani metresi $20 mı? Metresi 19. He? Metresi $19,5. Oha. Bugün artık bir haftayı doldurmuş olduk. Yağmurlu bir gün. Sabahtan beri aralıksız yağmur yağıyor. Aslında bu kadar çok yağmurun yağdığı hiç olmamıştı. İlk defa yani daha şiddetli yağdığı falan oldu da aralıksız bu kadar yağdığı hiç olmamıştı. Dünkü maceralı market gezisinden sonra ben geldim şu dağınık mutfakta yemek pişiriyorum. Aldığım her şeyi pişireceğim. 3 günlük sabah öğle akşam yemeğini dolaba koyacağım. Sonra sadece çıkartıp ısıtıp yemesi kalacak. Güzel haber. Şimdi işte ozon makinesi geldi. Bu kaçlık acaba diye şu an soruyorum. Çok saçma bir soru. Bunu daha önce sormuş olmam gerekiyordu. Ama internette bakarken öğrendim böyle bir soru sorulması gerektiğini. Kaç ozon? 50 gram. Output 50 gram ozon. Yani ideali 80 falan 60 da olur ama 50 bence bizim tekne için yeterli. Çünkü bizim teknenin alanları çok küçük. Özellikle kameraların diyorum. Kameraların nasıl çalıştıracağız? kapısını şey yaparsak, kapatırsak yeterli olur. Evet, bu dakika ayarı. Bayağı timer bu. Tamam ne ya? Evet, arkasında fan var. Fandan kastım bu bilgisayarlara takılan fanlardan. Oradan ozonu üflüyor. Buradan havayı çekiyor. Oradan ozonu üfleyip temizliyor. Bu nemi mi ölçüyor şu an önündeki? Nem ölçer herhalde. %77, %78 nem var şu an. Ve havada 29 derece. Bunu ayarlayacağız. Açacağız. Çıkacağız. 20 dakikaya ayarlamaya karar verdik. 20 mi 15 mi? 20 mi? Ya bizim metrekaremize göre 10 dakikaydı. Biz abartıp 20 dakika mı yapıyoruz? 20 dakika yapıyoruz. Önce 20 dakikaya ayarla, sonra open'a bas, çık hemen. He? 22 dakikaya ayarladım yanlış. Kaça? 22. Fark etmez ya. Hadi gel. Kapa. Saate baktın mı? Bakıyorum. Al şunu. Al şunu elimden. 16:53 saat. Nasıl durum? Yani bence koku var. Ne diyorsun? Hala kokuyor. Eskisi gibi kokuyor. Biraz kokuyor. Biraz derken bayağı eskisi gibi kokuyor. Yani hiçbir değişiklik yok bence. Yok ya, var bir. Ha? Böyle bir deniz yakan bir koku yok artık. Bence Bir kere de olmaz zaten. bayağı kokuyor bebeğim. Her gün yapacağız bunu. Demek ki kameraya koyacağız, kapatacağız, 10 dakika çalıştıracağız, bir daha yapacağız. Yani şu an ortamda maskesiz dolaşabileceğimiz bir ortam yok yani, hala babalar gibi kül Eskisine kokuyor göre burası. çok iyi bence bebeğim. Evet, gördüğünüz gibi havuzluğumuzun üzeri tamamen kapalı. Salonun üzeri de tamamen kapalı. Camlarımızdan falan da giriş yok. Ama şurada suyumuz var hala. Sintinemiz akıyor. Nereden geliyor diye baktığımızda arkadan şuradan geliyor. Şuradan geliyor bakın. Şuradan geliyor bakın. Şunları bir söküyorum. Ben bunların artık işi bitmiş. Niye? Onlar kuruyunca çalışıyor. Ama bebeğim altını yapacağız ya. Bak burada su. Yırtmadan sökebiliyor musun? Zannetmiyorum. Şuradan şöyle geliyor. Şurada egzozumuz var. O egzozu da bir sökeyim ben ya.
Takmış suya nasıl 30 dolar alıyorlarmış peki? Anlamadım. Sıcak su olmayan Ya dur bir söylenme ya, bir video Söyledin mi sen çekeceğim. peki bunu? Bir Ben şey sana söylemedim, söyledim. öyle kaldım baktım odada. Şöyle bir durum var, Ömer Özel aşırı huysuz. Niye huysuz olduğunu bilmiyorum, sadece bazı teorilerim var. Teorilerimin başında da bu ırgatla ilgili yaşadığımız sıkıntı geliyor. Bu arada hava çok sert. ırgatla Özellikle ilgili- Kolombiya'dan Ben ırgatla ilgili bir sıkıntı yaşamıyorum. Senin nasıl bir sıkıntın var ırgatla ilgili? İşte. Özellikle böyle Santa Marta, Cartagena tarafından buraya gelen şiddetli bir hava hareketi var. Biz de onun ucundayız. Onun için işte bulutlar, yağmurlar, rüzgarlar vesaire, hiç hava durmuyor. Bugün günlerden çarşamba, sabah kalktık, neredeyse öğlen oldu. Daha hala doğru düzgün bir iş yapmadık. Ama biraz uyku düzenimiz normale döndü. Yani sabah 4'te falan kalkmıyoruz artık. Normal saat 8'de kalktık bugün. İşte yine yağmur yağmaya başladı. Mesela ben biraz önce dışarı çıkıp şu işlerimi halledeyim falan diyordum ama olmayacak. Oo, nasıl tatlı da yağıyor. Bu arada işte malzeme siparişi, onun için fiyat almak. Oradan mı daha iyi malzeme buluruz, buradan mı daha iyi malzeme buluruz? Biraz onlarla uğraşıp onlara bakıyoruz. Bir de teknenin her yerini kapamış olmamıza rağmen hala bir yerden su giriyor. Demin işte Ömer içeri girdi, ona baktı. Bence Vardevela ayağından, Ömer'e göre egzozdan, jeneratörün egzozundan giriyor. Şuradaki yalıtım malzemelerini çıkartacağız oradan. Ben parçalamadan çıkartıp tekrar takabilir miyiz? Ona bakacağım, bir onunla uğraşacağım. Eğer becerebilirsem ne hala, beceremezsem yapacak bir şey yok. Parçalana parçalana çıkacaklar oradan. Bu çünkü özel bir malzeme. Silikat diye bir malzeme. Böyle çimento gibi bir malzeme düşünün. Bu bezin içinde ıslanıyor, ıslanınca kuruyor, eski formuna dönüyor, yanmıyor. En güzel özelliği o. Yangına dayanıklı bir malzeme. Dolayısıyla şu an çöp etmek istemiyorum onları. Değil mi Ömer Bey? Evet, ısıya dayanıklı en önemli özelliği. Isı yalıtımı çok iyi. Tekneyi serin tutuyor. Sen biraz içini dökmek ister misin bize? Yani bu stresinin kaynağı nedir? Bu mutsuzluğun sebebi nedir? Çalışamıyorum. Yağmur yağıyor. Hı hı. Boyalarım gelmiyor. Evet. Duşta sıcak su yok. Ay evet, onu Lanet konuşuyorduk değil mi? Duşta sıcak su yok. Odamızı değiştirdiler. Çünkü Ve adamlar normalde bunu biz normal bir şeymiş evet, gibi biz bu söylüyorlar. kadar kalmayı planlamıyorduk odada. Çoktan tekneye geçeriz demiştik ama hala işte bu koku problemini çözemediğimiz için, yani küf problemini çözemediğimiz için dönemedik tekneye. Odamızı değiştirdiler. Yeni odada da şey yokmuş. Sıcak su yokmuş. Gittim dedim sabah, bizim odada sıcak su yok. Aa evet dedi ya, yazın çok dert değil de şimdi tabii kış geldi dedi. Tuvaletin oradaki duşlara gidin. Aa, tuvaletin oradaki duşlar. Odamız var, tuvaletin orada. Yani herkese açık, duşlara gidip orada duş alacağız. Ama dedi orada da şey yok, sıcak su yok. Biz onu da sökmüştük. Jean Paul'ün de bu aralar onu yapacak vakti yok dedi. Sonra dedi ki 1 ile 2 numaralı odanın ortakmış tuvaletleri. Orada sıcak su var dedi. Zaten bir tane de Brezilyalı adam kalıyor. Siz tanıyorsunuz onu dedi. Biz kimi tanıyoruz ya Brezilyalı kalanı? Bilmiyorum. Onu, o duşları falan kullanırsınız siz, sıcak su lazımsa dedi. Öyle. Ben de öyle baktım, hiçbir şey diyemedim. Geldim. Evet, şu Vardevela ayağından da olabilir. Ha evet ya. Şurada bak kırılmış, oraya bant yapalım. Tam oraya denk geliyor. İşte bence oradandır. Jeneratörü kapattık. Jeneratörden gelmez. Bence de. Parça koymuşuz biz bu silikatı buraya. Parça koyarken kestiğimiz kısmını bantlamışız. Şimdi orası şey oluyor. Açıldı tabii, ıslandığı için bantlar. İlk önce oradan silikat dökülmesin içinden diye orayı tekrar bantlayıp tamir edeceğim. Bu da ıslak diye şimdi tabii doğru düzgün tutmuyor. Silikat kumaş ıslak diye. Planladığım gibi olmadı. Çünkü bez ıslak olduğu için bantta tutmuyor. Onun için şöyle dikeyde çıkartmaya çalışacağım. Buraların temizlenmesi gerekiyor. Buralar aynı zamanda süper paslı. Onun için bunu da alacağım. Aynı durum burada da var. Şurası da kesilmiş işte. Ama şimdi bir şey yapamıyorum buna maalesef. Bakın bu üstten geçen de
bakır boru. Tüpün bakır borusu. Ha, her şey olmuş olabilir burada. Burada da. Patron dedi ki aşağıdan kamera gelsin. Olmuş galiba. Oldu. Oldu mu? Gerçekten mi? Geldi işte bak. Üçüncü günün sonunda. Üçüncü günün sonunda. Isıta çekişleye sistemleri değiştire yaptı bak kocam. Aferin kocam. Ne oldu? Ama bir ara keseceğim ben dedin. Ama Neler yaşandı o an? Anlat bakayım. Moralim bozuldu Ha? artık yani. Ama sonra nasıl vazgeçtin kesmekten? Ha, tam olarak nerede kesmeye karar verdin? Moralin nerede bozuldu? Ya bir santim kalktı sonra kalkmadı. Dedim artık kalkmayacak herhalde bu. Bak içinde bilye var bir tane. Bilye oturuyor oraya. O Ama bilye olmasa sonra oturmuş. nasıl moralin yerine geldi? He? Moralim yerine gelmedi. Biraz önceye kadar bozuktu. Ama azmettim yani. Azmedince oluyor. Bak bilye var orada bir tane. Ve hiçbir şeyini bozmadan çıkardım. Görüyor musun? Yani kırdığın kısımlar hariç diyorsun. O kadar olacak. Bak bu bilye sayesinde. Bunu buraya koyunca tamam mı? Bu da oturuyor oraya. Yoksa bu sağa sola kayıyor. Bak şurası. Bu bilye bununla mı geldi? Bununla Onunla geldi. mı? Bununla geldi. Herhalde onunla geldi canım. Gördün mü? Tamam mı? İzeltaş sağ olsun mu diyorsun? Zertaş sağ olsun. Şeyimiz sayesinde. Dayandı. Dayanmadı. Artık çıkar o. O artık kolay. Ay botun içine yaptık belki. Yağmur geldi. Yağmur geldi. Yağmur. Tamam geç içeri. Başak Kaptan ne yapıyorsun orada ya? He? Çalışıyorum ben. Ne yapıyorsun orada? Sonra dersin ki en zor işleri ben yapıyorum. Ama sen küçüksün. Ne yapıyorsun kucağına almışsın öyle çocukları? Aldım çocuk kucağıma aldım. Bak Sen yanlış anlamışsın Bence- kucağa alma olayını. acayip dağıldık. Senin şu su yapıcıyı açmanla daha da dağıldık. Ama şöyle bir şey oldu. Dün Pascal beni gene işte boya almaya götürüyordu. Su yapıcınız var mı teknede diye sordu. Ben dedim var, Spectra var ama membranını değiştirmemiz lazım. O dedi ki ben onların su yapıcıları yok. Biraz yağmur daha suyu- canlı Başak Hanım, biraz daha canlı. Başak Daha Kaptan. canlı. Ha. Onların su yapıcıları yok. Yağmur suyu topluyorlarmış. dik duralım, Yağmur suyu dik dur. toplayarak Evet. işte yağmur suyunu içiyorlarmış. İşte geri kalan suyu da idameli kullanıyorlarmış. Neyse velhasıl ben membranı falan değiştireceğiz deyince o da dedi ki ben kendi su yapıcımızı yapmak istiyordum. Zaten bu Spectra'dan da işte sponsorluk istedim. Spectra öyle hiç umurunda olmuyor. Biz de istedik. Hiçbir şey demedi. Cevap bile vermedi mailimize. Neyse velhasıl gidip Spectra'dan almayın membranı. Amerika'da zaten bir iki tane şirket var. Bu membranları yapıyorlar. Zaten onlara da o şirketler satıyor. 150 dolara 200 dolara alırsınız bir membran dedi. O dedik süper. Tabii o bir Alman olarak işin peşini bırakmadı. Sabahtan beri soruyor, söktünüz mü membranı, söktünüz mü? Akşam mesaj atıyor, işte o şirketin şeylerini falan gönderdi, web sayfasını gönderdi. Onun için dön arkanı göster. Bu kadar karışıklığın arasında de Şimdi su Alman yapıcı- mutlu olsun diye ben de membranı söktüm. Evet. Su yapıcıyı dağıtıp
membranın birini söktüm, öbürünü de sökeceğim şimdi. Evet ama şöyle bir şey. Ama şeyde orijinali $650 mıydı? 690 dolar fiyat geldi 690 orijinaline. dolar Ama Spectre. şöyle işte bu şimdi bunların çok standart olanları 21 inçmiş. Bu 20 inç olarak geldi bunun fiyatı. 20 inçi bilmiyorum bulabilecek miyiz? Ama çocuğun bulduğu yerde $205 mıydı? 150-200. Bakmadım ki açamadım ben sayfayı. İnternet He. yoktu sabah. Olursa yani, olmazsa Spectre yani. Olmazsa Spectre sana kapak. Evet, hadi bay bay. Yine harika bir sabah. Yağmur yağıyor. Bütün gece yağdı. Sabahtan beri de aralıksız yağıyor. Benim biraz bilgisayarda işim vardı. İşte videoları falan attım bilgisayara. Şimdi tekneye gidiyorum. Oh. Dışarıda çalışmak mümkün değil bu koşullarla. İçeriye bakacağız. Zaten artık zımparaya başlamamız gerekiyor. Aslında bugün Jotun'u bekliyoruz. Yani bir haftadır her gün bekliyoruz. Bugün gelecekler, yarın gelecekler, öbür gün gelecekler falan derken gelmediler. Bugün gelecekler. Ve umarım gelirler çünkü boyayı getirmeleri gerekiyor. Jotomastik kullanacağız. Ay çıkayım bir anlatacağım. Vay boya işlerine girişilmiş Ömer Hocan. Evet, başlıyorum artık, ne yapayım? Bok sarısı yani. Ay boyayı da ya geçen gün gittim boyayı yanlış almışım. Kremit rengi. Beyaz yerine kremit rengi almışım. Bok sarısı değil. İşte Ömer de içerideki şeyler önemli değil falan diyor da benim içime sinmedi ama Beyaz bu daha yağmurda. kötü, değil mi? Bugün bu arada Kapatır. tatilmiş zaten. Niye? Ha? Adam onun için mi denildi zaten? Ha. Biz buraya geldik jotun alacağız dedik. Marina dedik ki işte biz burada jotun çok getirmiyoruz da sıkıntı oluyor falan dedi. Sonra Hakan var bizim arkadaşımız. Jotun'da çalışıyor. Hakan'ı aradık ne yapabiliriz dedik. Hakan işte buradaki distribütörün telefonunu verdi bize. Sağ olsun aramıştı. Çok da ilgilendiler. Hatta işte destek de oluruz, boyaları veririz de dediler. Ama bu hafta bir türlü denk getiremediler, gelemediler. Pazartesi, salı, çarşamba derken bugün cuma oldu. Bugün geleceklerdi. Onlar gelmeden başlayamıyoruz. Çünkü sintireyi zımparaladığımız zaman hemen boyayı sürmemiz gerekiyor ki tekrar pas olmasın, korozyon başlamasın. Onun için Jotomastik diye bir Jotun'un boyasını kullanıyoruz biz çok uzun zamandır. Jotomastik gelecek, onu bekliyoruz. Mutfakta tehlikeli hareketler. Allah'ım ne kadar kötü çıktı bu çekmece. Öyle kötü çıktı ki. Neyse artık sıkıldım küf bas bilmem ne çekmekten. Onun için çekmedim yani. Böyle kocaman kabarmış garip bir şeyler vardı içinde. Ve mutfakla ilgili çalışmalarım nihayet bitti. Her şey dolaplara yerleşti. Dolapların içi tertemiz oldu. Dış boyayı artık en son Ömer özellikle bütün işlerini bitirdikten sonra yapacağım. Çünkü büyük ihtimalle buraların hep öyle demiyoruz. Büyük ihtimalle buraları mahveder. O işleri yaparken şu tabakları bile böyle temizleyip yerlerine öyle koydum. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Su. Hem de bayağı bir su yani. Buraya nereden geliyor olabilir? Tabii ki Mardebeli ayaklarından.